herkese selamlar arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Dünya, Türkiye, Amerika gerçekten deyim yerindeyse kaynıyor. Dolayısıyla her videomda olduğu gibi bu videomda da umarım herkes iyidir diye açmak istedim. Ve bu videoda da San Diego'da 140 çocuğun ne yazık ki kurşunların hedefi olmaktan saniyelerle kurtulduğu o dehşet saldırıyı ve akabinde bir kahramanlık hikayesini ve aynı zamanda saldırganların bıraktığı ırkçı manifestoları konuşmak istiyorum. Ve analiz videosuna geçmeden önce de beğenmeyi, takip etmeyi, bildirimi açmayı unutmayın. Bağımsız gazetecilik yapan arkadaşlar için de çok önemli, değerli buluyorum. Ben de Amerika'da bağımsız gazetecilik yaptığım için ve kanalımda bulduğunuz bütün videoların bütün aşamasında sadece ben olduğum için herhangi bir yardım, teknik anlamda, editoryal anlamda ya da montaj anlamında bir yardım almadığım için gerçekten bu destekler bizim için çok önemli ki ben de yolun zaten başındayım. Hemen konuya girmek istiyorum. Akabinde tabii ben yeni olduğum için bir sistem kullanıyorum. Onu da çözmem zaman alacağı için şimdiden bir hatamız varsa ya da işte gözünüze çarptığınız bir detay varsa dediğim gibi yorum bırakmaktan ya da bana özel olarak işte Instagram hesabımı da buraya bırakmış olayım. Oraya da yazmaktan lütfen çekinmeyin. Dediğim gibi tek başıma olduğum için bütün feedbackleriniz benim için çok önemli. Deyip hemen konuya giriş yapıyorum. San Diego'nun Claremont bölgesindeki İslami merkezde bu hafta ne yazık ki 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajik silahlı saldırının perde arkasından hem büyük bir nefret suçu çıktı. Soruşturma da nefret suçu diyerek devam ediyor. Hem de 140 çocuğun o sırada eğitim alan 140 çocuğun hayatını kurtaran bir kahramanlık hikayesi var. Bütün Amerikalı yetkililer de konuşurken kahramanlık hikayesi diyerek zaten tanımlıyor. Amerika genelinde ve dünya genelinde de diyebiliriz yükselen bir İslam karşıtı söylemlerin gölgesinde gerçekleşti bu katliamda ve New York Times'ın analiz haberlerini çok fazla kullandım. Bu haberimde de göreceksiniz. Zoomya TV'de her hafta canlı yayın ve videolarımda da çok sık New York Times'ı takip ettiğim için onun analizlerine yer veriyorum. Kendi kanalımda da takip ettiğim için onu belirtmiş olayım ve aynı zamanda yerel emniyet kaynaklarının da raporlarıyla artık tüm çıplaklığıyla durum ortada ve zaten soruşturmalar da sürüyor. Gelelim katliamı. Videoyu da açarken de söyledim kahramanlık öyküsüne. 140 çocuk o sırada eğitim alırken nasıl kurtuldu? Genelde Suriye ve Orta Doğu kökenli ailelerin yoğunlukta olduğu bir kampüs bünyesinde. Kampüs diyorum çünkü Bright Horizon Akademi çatısı altında eğitim görüyor çocuklar ve baskın anında da tam 140 çocuk eğitim görüyordu o sırada. Ve tabii ben de bu sırada ekrana da bakıyorum çünkü sizlere nasıl görseller hazırladım onları da göstermek istiyorum. Ve 17-18 yaşlarındaki iki saldırgandan bahsediyoruz. Uzun namlulu, yarı otomatik silahlarla İslami merkezin otoparkına girip sınıfların sadece birkaç metre yakınına kadar sokulmuş durumdalardı o zamanlar ve bu tarihe geçecek facia da caminin emektar güvenlik görevlisi Amin Abdullah sayesinde önleniyor. Nasıl oluyor dersiniz? Abdullah hemen tehdidi fark eder etmez canileri, saldırganları engellemek adına silahlı çatışmaya giriyor. Ve kurşunların hedefi olmadan hemen önce de acil durum kapanma yani her Amerika'daki okullarda bulunan lockdown kodunu merkez üssüne geçmeyi başardığı için de bu sayede
öğretmenler kapıları içeriden hızlı bir şekilde kilitleyerek çocukları koruma altına almış oluyorlar ve San Diego polis şefi Scott Wall'da düzenlediği basın toplantısında bu fedakar görevli için şu ifadeleri kullanıyor. Onun videosu da vardı. Ben sizlere onun videosunu da göstereyim. Sanırım bu değildi. Şu basın toplantısından bahsediyorum. Ve polis şefinin söylemleri şu şekilde. Onun eylemleri hiç şüphesiz bu iki şahsın çocukların bulunduğu ana binaya girmesini engelledi ve dikkatleri dağıttı ve onları geciktirdi. O kesinlikle kahramanca davrandı ve düzinelerce hayatı kurtardı şeklinde, dediğim gibi kahramanlık vurgusunu yapıyor bu polis şefimize ve saldırıda 140 çocuğu kurtarıyor, evet, güvenlik görevlisi, ama 8 çocuk babası kahraman güvenlik görevlisi Amin Abdullah yanı sıra bunları da size göstermek istiyorum şu şekilde. Bu kahraman olarak nitelendirdikleri güvenlik görevlisi ve onunla birlikte merkez personelleri Muhammed Nadar ve Mansur Kazaha da hayatını ne yazık ki kaybedenlerden biri. Totalde 3 kişi hayatını kaybetti bu saldırıda ne yazık ki. Ve dediğim gibi güvenlik görevlisinin bu kodu merkeze ulaştırmasından dolayı da öğrencilerden yaralanan hiçbir şekilde olmadı. Peki bu saldırganların profiline bakarsak nasıl bir profil çiziyorlar? Arkalarında arabalarından çıkan şeyler ne ve manifestosunda neler yazıyor? Biraz ondan bahsetmek isterim sizlere. Şöyle de göstermiş olayım. Kane Clark ve Caleb Velasquez diye iki saldırgan ve olay sonunda da zaten birbirlerini öldürüyorlar ve FBI ve San Diego Polis Departmanı da saldırganların kimliklerini resmen doğruladı. Az önce de göstermiş olduğum King Clark ve Caleb Vasquez. Caleb 18 yaşında, Kane de 17 yaşında ve Clark'ın bölgedeki Madison High School'da son sınıf öğrencisi olduğu ve okulun resmi güreş takımında yer aldığı da belirtiliyor soruşturmada. Ve olay yeri inceleme ekiplerinin, daha doğrusu şüphelilerin aracında bulduğu deliller ve katliamın arkasındaki karanlık ideolojiyi de gözler önüne seriyor. Bunu da sizlere göstermek isterim. Bu görüntüler tabii ki olay yerinden görüntüler. Ve saldırıda kullanılan silahların üzerine kazınmış ırkçı ve nefret içerikli radikal söylemler var. Ve şüphelilerin aracında Nazi Almanyası'nın paramiliter örgütü olan SS logosu da yapıştırılmış bir benzin bidonu da bulunanlar arasında. Şöyle onu da sizlere göstermiş olayım ben anlatırken. Araçtan ayrıca İslam karşıtı yazılar ve ırksal üstünlükten bahseden ve aşırı sağcı ideolojiye dayalı bir intihar notu, yani manifesto çıktı. Ve bu ikilinin internetteki aşırıcı forumlarda tanıştığı, yani ve eylemin ardından araç içinde birbirlerine vurarak intihar ettikleri ve bu söylemler de adli tıp raporuyla kesinleşmiş bilgiler. Dediğim gibi New York Times'ın analizlerini de çok okuyorum ve hani geniş analizlerinden birinde bu saldırının tesadüf olmadığını, zaten hali hazırda Amerika'da son dönemde tırmanan bir kontrolsüz bir şekilde İslamofobi dalgasının kaçınılmaz sonucu olduğu yazıyor ve Orta Doğu'daki çatışmaların ve İran'daki gerilimin, malum her videomda bahsediyoruz zaten İran geriliminin yarattığı ekonomik olarak da sonuçlarını.
Bu gerilimin Amerikan iç siyasetindeki yansımaları da haliyle ve Müslüman topluluklarına yönelik ayrımcılığı da yepyeni bir safhaya taşıdığı bir gerçek ve Georgetown Üniversitesi'ndeki Doktor Nader Hashemi de onun da fotoğrafını sizlere göstermek isterim. Bu değil, pardon. Dediğim gibi ilk videom olduğu için bu sisteme de alışacağıma inanıyorum. Tabii ben o sırada sizlere olay anından da görüntüler göstermek istiyorum. Çünkü o sırada polis operasyonu sürerken de çocukların aileleri de zaten olay yerindeydi. Ve Doktor Nader Hashemi de kaldığım yerden devam etmek gerekirse İslam karşıtlığının artık toplumun merkezine yerleştiğine dikkat çekiyor akademisyen olarak. Ve Donald Trump'a yakınlığı ile bilinen Laura Loomer'ın sosyal medyada Müslümanları istilacı bir tür olarak tanımlaması ve acilen sınır dışı edilmelerini savunması da bu durumun en net örneği aslında. Ve onu kesinlikle size göstermek istiyorum. Hemen bulacağım sizin için. Şöyle ekrana getirmiş olayım tweetleri. Ve diğer tweetini de ekrana getirdikten sonra ben anlatmaya devam edeceğim sizlere. Hemen yapıyorum. Aynen öyle. Tamamdır. Bu da doğru olan. Bu da bir diğer tweet. Tabii Laura Loomer'ın birçok tweet'i var arkadaşlar. Eğer X kullanıcısıysanız, ki ben hala Twitter demeye devam ediyorum bu arada. Bunları çok sık göreceksiniz, önünüze düşecektir. Ve Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Laura Loomer'ın sosyal medyada Müslümanları, tekrar etmek istiyorum, istilacı bir tür olarak tanımlayarak acilen sınır dışı edilmelerini savunuyor. Burada da göreceksiniz ve aynı zamanda Amerika İslam İlişkileri Konseyi verileri de bu tespiti destekliyor. Konseye ulaşan en yüksek, yani ulaşan sivil haklar şikayetleri geçen yıl 1996'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını gösteriyor bizlere ve Müslüman toplumları antisemitizme karşı gösterilen bu haklı ve iki partili hassasiyetin kendilerine yönelik dışlama söz konusu olduğundan derin bir sessizliğe ve son zamanlarda da son yaşanan olaylardan da kayıtsızlığa dönüştüğünü belirtiyor ve aynı zamanda bu tweette de gördüğünüz üzere Laura Loomer bir detaya dikkat çekiyor. Saldırının ardından aşırı sağcı figürler sosyal medyada, dediğim gibi, kirli bir algı operasyonu başlatmaya ve nefret söylemlerini yükseltmeye başladı. Saldırıya uğrayan bu Islamic Center of San Diego 11 Eylül saldırılarından ikisinin zamanında San Diego'ya ilk geldiklerini ve barınma gibi insani konularda da yardım aradığı cami olarak biliniyor ve tam olarak bu saldırı olduğunda da Laura Loomer bu konuya değiniyor ve fakat bu 11 Eylül saldırılarının komisyon raporu cami cemaatinin tamamen iyi niyetli olduğunu ve gizli raporlarından kesinlikle, daha doğrusu gizli planlarından kesinlikle haberdar olmadığını açıkça ortaya koymuştu ve buna rağmen Laura Loomer gibi isimler bu tarz tweetlerle saldırının hemen ardından bu tarihi bağlantıyı tabiri caizse hortlatmaya çalışıyorlar ve cami yönetimini bir kez daha hedef göstermeye ve toplumsal nefreti körüklemeye çalışıyorlar maalesef ve katliamın ardından tabii cami cemaatinden birkaç kişiyle ve birkaç çocukla röportajlar yapıldı ve 12 yaşındaki bir çocuğun verdiği röportajda
Travmayı şu sözlerle anlatıyor ve oğlum bana kendimi burada istenmeyen biri gibi hissediyorum. Eğer bu olay Müslümanların başına gelmeseydi herkes çok daha büyük bir tepki gösterirdi dediğini aktarıyor cami cemaatinden biri çocuğunun düşüncelerini ve tabii ki saldırının ardından Amerika Başkan Yardımcısı J.D. Vance şiddeti kınayarak toplumu dua etmeye çağırdı ve geride kalan Müslüman toplumu ise siyasetçilerin bu yarattığı kutuplaştırıcı dilin faturasını masum canlarla ödemekten dolayı öfkeli ve yaslı. Oradan da size birkaç fotoğraf göstermek isterim. Şöyle olay yerinden görüntüleri ve üzgün olan aileleri göstermek istiyorum. Şok içinde beklediler saatlerce çünkü operasyonun sonlanması için. Bu da San Diego valisi. San Diego valisi de o an çok fazla orada bekleyen insanlar, vatandaşlar tarafından destek için orada olmasına rağmen oradan ayrılmalarını ve ayrılmasını talep etti. Bayağı sert bir tepkiyle karşılaştı San Diego Mayor'ı. Ve videonun sonuna doğru geldiğimde de dediğim gibi Müslüman toplumu Amerika'daki derin bir yas ve öfke içinde adalet bekliyor diyebiliriz. Amerika içinde bu kanlı nefret saldırısının şoku yaşanıyor ve aynı zamanda küresel bazı liderlerin güç savaşlarını da izliyoruz. Bunu da bir sonraki videomda anlatıyor olacağım. Videonun kapanışında da dediğim gibi San Diego'daki bu hain saldırı ve canı pahasına faciayı önlemeye çalışan kahraman görevlileri ve diğer detayları da anlattım. Ve tekrar söylemek gerekirse de gelişmeleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bu her verdiğiniz feedback bizim için çok değer taşıyor. Yorumlarınızı da bekliyorum. Aynı zamanda Instagram hesabımı da buraya bırakıyorum. DM'den olarak da şutlayabilirsiniz bana yorumlarınızı. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Açtığım gibi kapanışımı da güvende kalın diyerek kapatayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.